Dijital dünya hakkında biraz konuşalım istiyorum. Ebeveyn olmanın kaygıları her çağda farklı. Bu çağda en önemli kaygı kaynaklarımızdan biri dijital dünya. Gelecekte başka bir problem yaşayacağız. Belki dijital dünya artık risk olma algısının ötesine geçecek. Normal hayatımız haline dönecek. O zaman da başka riskler, başka tehlikelerden konuşacağız. O nedenle ben bütün problemlerin çözümünde sadece o probleme odaklanmak, günlük yaşantımızda karşılaştığımız bir sıkıntıya odaklanmaktan çok bir problem çözme biçimi, bir bakış açısı değişikliğinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımızla ilgili dijital dünyada ne tür önlemler alabiliriz? Dijital dünyanın risklerine karşı onları nasıl koruyabiliriz? Çok haklı bir soru ve bununla ilgili teknik çok sayıda çözüm bulabiliriz. Bunu teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarım size çok daha iyi önerilerde mutlaka bulunacaklardır. YouTube kullanırken çocuklara uygun formatta kullanmak, çok sayıda yazılımla çocuklarımızın eriştiği içerikleri filtrelemek, bunlar geçici çözümler olarak işimize yarayabilir. Ama ben çok temelde bir bakış açısı değişikliği gerektiğini düşünüyorum. Hayata dair, çocuklarımızın hayatı ya da kendimize dair birkaç temel ilkeyi kabul edersek sanırım çocuklarımızın dijital dünya ile olan ilişkilerinde de bu bize yardımcı olabilir. Bir stoacı bakış açısıyla bakarsak bizim dışımızda, kontrolümüz dışındaki alanlar için kaygılanmamıza gerek yok. Çünkü orayı biz değiştiremeyiz. İnterneti kapatamayız, oyun dünyasını yasaklayamayız, çocuklarımızın internete erişimine engel olamayız. Çünkü onlar için içerdiği riskler kadar onlar için inanılmaz da bir öğrenme olanağı sağlıyorlar. Ama şunu yapabiliriz. Bizim seçimlerimiz, kararlarımızı belirleyen şeyler onlar. Hangi kaygılarla, hangi stresle bir karar veriyoruz ve seçimimiz ne? Çocuklarımızın hayatında eğer dengeli bir yaşamı seçenek olarak önümüzde sürekli tutarsak aslında dijital dünya ile ilgili de çözüm bana göre çok net. Burada birkaç şey var. Bir, biz çocuklarımıza hep ne yapmayacaklarını söylüyoruz. Bilgisayarın başından kalk. Aslında çocuk şöyle bekliyor. Bilgisayarın başından kalktıktan sonra ne yapacak? Bizim çözümümüz bizimle birlikte salonda televizyon izlemesi, dizi izlemesi ya da başka bir şey oluyor. Çocukların bugünkü hayatlarında elde edecekleri rutinler sadece bugünlerini rahatlatmayacak. Gelecek yaşamlarını da belirleyecek. O yüzden bilgisayarla, oyun dünyasıyla, dijital dünyayla kavga etmek, çocuklarımızla bu kavgayı yürütmek bana göre sadece o alanı güçlendiriyor. Bizim onlara alternatifler sunuyor olmamız gerekiyor. Bilgisayarın başından kalk değil, dışarıda olmamız gereken saatler var. Ailece birlikte yemek yememiz gereken saatler var. Senin oyun oynaman gereken, bilgisayar başında geçirmen gereken zamanlar var. Eğer rutinlerimizi sağlıklı bir şekilde oluşturursak, onların sosyalleşmesiyle ilgili alanları kendi zamanımızdan da feragat ederek, buradaki en önemli şey o. Çocuklar bizim söylediklerimizi, önerilerimizi, öğütlerimizi dinlemiyor. Yaptıklarımızı takip ediyorlar. Biz elimizde telefonla, televizyonun başında, bilgisayarın başından kalk dediğimiz çocuğun oradan kalkmasını bekleyebilir miyiz? Bu adil bir teklif değil çocuklarımızla. Çocuklar için hayatta en önemli kavramlardan bir tanesi adalet aslında. Kendisinin ne yapıp yapmadığından çok başkalarının ne yapıp yapmadığına bakıyorlar. O zaman açık hava çocuklarımız için önemliyse şunu bilelim, bizim için de önemli. Sosyalleşmek, arkadaş çevresiyle bir arada olmak çocuklarımız için ne kadar önemliyse bizim için de o kadar önemli. O yüzden biz çocuklarımıza ne yapıp yapmadıklarını ya da yapmayacaklarını söylemekten öncelikle vazgeçelim. Onlarla birlikte yapabileceğimiz sosyal etkinlikler, onların arkadaşlarıyla birlikte yapabileceği sosyal etkinliklere olanak sağlayabilmek, ailece yapılan okuma saatleri, ailece birlikte yenilen akşam yemekleri, ailece birlikte çıkılan seyahatler, ailece birlikte kararlaştırılmış teknoloji olmayan saatler, günler, belki dakikalar planlamak çocuklarımızın daha öngörülebilir bir gelecek içerisinde olmalarını sağlar. Çocuklar için en kritik şeylerden biri rutin ve gelecekte ne yapılacağının ona açık ve net olarak ifade edilmiş olması. Belki ilk kural koyduğunuzda alternatifini doğru oluşturursanız ben bunun uzun sürecek bir çatışma olmadığına inanıyorum. Belki karşı karşıya geleceksiniz ama o hayatının içerisinde örneğin günde 1 saat yürümeyi, örneğin günde en az 1 saatini açık havada geçirmeyi, günde en az 1 saatini basılı kitap okumayı ya ayırmayı gibi rutinleri oturtmaya başlarsa bir süre sonra bu çatışma alanlarının çok azaldığını görmeye başlayacaksınız. Bir ebeveyn olarak lütfen şunu unutmayın.
hayatın içerisinde ya o ya bu, bir şeyi yaparsanız alternatifini asla yapamazsınız gibi ikilemlere ne kendinizi ne çocuklarınızı sokmayın. Hayatta en önemli şey denge. Dijital dünya çocuklarımız için çok sayıda risk içerdiği gibi çok sayıda da olanak içeriyor. Biz onların orayla kurdukları ilişkiyi, gerçek yaşamla dijital yaşam arasındaki dengeyi sağlamalarıyla ilgili becerilerini geliştirirsek onlar bu dengeli yaşamı hayatlarının her alanına aktarırlar. Beslenmesi dengeli olmayan, aileyle kurduğu ilişki dengeli olmayan, yaşam dengesi oluşturmayan bir çocuğun sadece dijital dünyada denge oluşturmasını bekleyemeyiz. O yüzden hiçbir çözümümüz sadece gördüğümüz probleme odaklı olmasın lütfen. Çocuklarınızın yaşamında dengeli bir hayatı benimsemeleri için elinizden geleni yapın. Dengeli bir hayatı olan, dengeli bir hayata, dengeli bir yaklaşımı olan çocuğun dijital dünyayla olan ilişkisi de mutlaka dengeli olacaktır.